Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda şifa çalışmaları ve his yüklemelerini paylaşmış olduğum bir WhatsApp grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmından linke tıklayarak ücretsiz olarak bu gruba dahil olabilir. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin hayatında şu an neler oluyor? Bunlara bakalım. Şöyle alalım. Daha önce kamerayı bu şekilde kullanmıyordum. Umarım böyle daha rahat olur. Gözü rahatsız etmemesi. Çünkü birçok arkadaşım kartlarla ilgileniyor, anlamlarıyla ve tarotla kendileri bakmakla ilgili bilgileri var. O yüzden bu şekilde daha da rahat edeceğinizi düşündüm. Şimdi başlayalım. Öncelikle hayatımda şu an neler oluyor dediğimizde yaz kartıyla beraber aslında kötü bir enerjinin olmadığını söyleyebiliriz hayatında. Güzel enerjiler hakim. Yaz kartıyla kendini dinlenmeye almış olabilir. Daha böyle dinlendiği, sakin geçirmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Genel olarak baktığımızda şimdi bu noktada biraz böyle bazı fırsatlar önüne sunulmuş olabilir. Şimdi tılsım dokuzusu artık maddi ve manevi olarak tüm gücü ele geçirmekten bahseder. Güzel enerjilerin hakim olmasından bahseder. Zeytin dalı ve anahtar kartıyla beraber şimdi tıkalı olduğu işleri maddi ve manevi olarak kendini daha iyi yere çıkarabilecek durumlarla ilgili bazı soru işaretleri ve problemler oluşmuş olabilir hayatında. Ama bazı ona sunulan fırsatlar, küçük böyle açılan kapılar diyebiliriz. Güzel enerjilerin hakim olduğunu bize gösteriyor. Burada çözemediği iş hayatıyla ilgili olabilir, ikili ilişkilerle ilgili olabilir. Bu alanla ilgili biraz böyle güzel gelişmelerin olduğu, bazı soru işaretleri, çıkmazların çözülmeye başlandığını söyleyebiliriz hayatında. Şimdi Tılsım 9'u genel olarak ben imparatoriçe enerjisi olarak görüyorum. Birçok arkadaşım bilir sürekli takip eden. Benim için bir imparatoriçe enerjisinden bahseder. Şimdi hayatında böyle biri varsa, yani bolluğu bereketi birçok şeyi halletmiş bir kadın ya da erkek. Bu kişiyle arasında sorunlar yaşanmış olabilir ama şu an bu sorunların çözümüyle ilgili adımlar atıyor olabilir aklınızdaki kişi. Küçük fırsatlar karşısına çıkmış ve bunları güzel değerlendirmiş ve değerlendirmek üzere olabilir. Barışma isteği içerisinde olabilir. Bununla ilgili güzel bir anahtar eline geçmiş bir çözüm yolu, bir fikir olabilir. Çok güzel bir şekilde kendi açısından daha doğrusu öyle söyleyelim. Güzel bir enerji hakim olmuş. Bir kart daha alalım. Daha da netleştirelim burada. Mahkeme kartı. Şimdi bazı şeyleri fark etmeye, anlamaya başladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Yeniden doğmaktan bahseder mahkeme kartı bize. Güzel bir enerji hakim burada. İkili ilişkilerle ilgili, özellikle bu kişiyle ilgili, Tılsım dokuzlusu olarak gördüğü kişiyle ilgili bazı uyanışlar, bazı gerçekleri görmek olabilir, duyguların gerçekliğini fark etmek olabilir. Bunlarla yüzleştiği bir sürecin içerisinde olabilir. Güzel bir enerji hakim. Aradaki o kırgınlıklar, soğukluklar neyse bunları çözme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Size karşı amacı ne? Dağ, üçüncü kişiler, alyans, pusula ve değnek ikilisi. Şimdi
Şimdi öncelikle değnek ikilisine baktığımızda değnek ikilisi evet ikilemlerden bahseder bize. Kalpten bir ilişkinin içerisine girememekten bahseder. Buradaki anlam olarak ama farklı anlam olarak da şöyle söyleyebiliriz. İstediği şeyi almak. Şimdi değnek ikilisindeki bu hükümdar diyelim, imparator diyelim. Dünya elindedir bakın ve der ki bir sonraki hedefim neresi olmalı? Ben orayı nasıl almalıyım? Yani fethetmek, almak, elde etmekle ilgili bir plandan bahseder. Şimdi aslına bakarsanız burada çok net bir şekilde evet üçlü kişilerle ilgili açılım yapıyoruz. İşte partner olabilir, aile olabilir vesaire her şey olabilir ama şimdi bakın direkt geldiği için söyleyebilirim. Burada net olarak aklınızdaki kişinin amacı üçüncü kişinin ortaya çıkardığı soruna yani üçüncü kişinin varlığı ister partner olsun ister aile olsun her neyse buradaki üçüncü kişi durumu hangi konu için dinliyor olursanız olun. Buradaki sorunları ortadan kaldırmak isteyen bir enerji içerisinde. Evet, burada sizinle bir olabilmesi adına buradaki engel üçüncü kişi olabilir arada. Bu üçüncü kişiyi aradan çıkarmak, sizinle bu evlilik arasındaki o engeli aşabilmek ya da evli olabilirsiniz, evliliğinizin devam etmesiyle ilgili olabilir. Bunu aşabilmek adına bir yol ve yöntem aradığını söyleyebiliriz. Pusula kartı yolunu belirlemektir, yönünü belirlemekten bahseder. Ya da bir hükümdar içinde bir sonraki hedefini belirlemekten bahseder de diyebiliriz. Şimdi bu noktada net bir şekilde sizinle arası bozuksa, işte konuşmuyor olabilirsiniz, iletişiminiz az olabilir ya da görüşüyor olabilirsiniz. Yani bir problem net bir problem olmayabilir ama ilişkinizin ilerlemesi ve daha güzel enerjilere geçmesiyle ilgili bir tabii ki bir sorun oluşabilir. Üçüncü kişinin varlığı oluşturuyordur. Cümleyi kuramadım. Burada ama artık çok net bir şekilde artık hedefini net olarak belirleyerek bu alanı sizin arasındaki o enerjileri düzeltip o sorunları aşmakla ilgili planlamalar, stratejiler yaptığını söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Üçüncü kişiye karşı amacına. Evet, bakın. Tagral, Maske, Joker, İlahi Eril ve Tilki kartı. Şimdi ancak bu destede Katina destesi çok özel bir destedir. Her deste özeldir ama Katina özellikle hikayesine de baktığınızda çok güçlü enerjilerden bahseder bize. Ve bu deste içerisindeki en negatif kartlardan, karakter kartlarında en negatifidir zaten. Tagral'dır. Genel olarak da Tagral'ı ben çok sevmem. Yani birçok kişi sevmez anlamını bilen ama mesela Dare de benim için aynı şekildedir. Dare hatta Tagral'la yarışır diyebilirim. Dare kartından da böyle bir tedirgin olurum çıktığında. Şimdi çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olarak görünüyor olabilirler. Ama üçüncü kişiye karşı yani üçüncü kişi böyle görüyor olabilir ama amacı çok net bir şekilde karşısındaki kişiyle arasının çok iyiymiş gibi gösterip işte partnerse işte hiçbir sorunumuz yok, hiçbir şeyimiz yok, arada negatif bir durum yok. İşte ben doğru kişiyim, işte oradaki ilahi erinlik kadın olsun, erkek olsun. İşte ben aradaki o sorunları aşacağım, halledeceğim enerjisini çok net bir şekilde karşı tarafa gösteriyor olabilir. Ama çok çok net, daha da net olan yani tilki ve maske kartıyla aslında gerçek olmayan bir enerji var. Tagral bencildir, narsisttir. Tabii ki herkes için böyle söyleyemeyiz ama buradaki enerji karşısındaki kişiyle ilgili yani kişilik olarak değil ama karşısındakine karşı amaç yönünden baktığımızda ciddi şekilde bencil olan, sadece kendini düşünen hatta narsistlik nedir narsist? Kendini işte Kaf Dağı'nda görmek ki en alttaki duygu aslında çok çok büyük bir değersizlik duygusu vardır. O yüzden kendini öyle gösterir. Duygu olarak baktığımızda değersizlik duygusu vardır. Kendini çok değersiz hisseder narsistler. Şimdi bu noktada çok böyle yüksek enerjilerde görünüyor olabilir ama işte ben yaparım ederim durumunda burada tek çıkarı o kadar bencil bir enerjide ki o kadar narsistçe bir yaklaşımda ki narsist nedir? Karşısındakini hiç düşünmez. Önemli olan kendi çıkarlarıdır, istekleridir, arzularıdır. Burayı çok sevmedim. Şöyle sevmedim. Evet burada üçüncü kişiyle olmak istemiyor olabilir. Üçüncü kişinin çıkardığı sorunları ortadan kaldırmak istiyor olabilir ama burada birazcık böyle şey bir enerji var. Nasıl söyleyelim? Kötü bir enerji var yani. Çok böyle gaddar, evet kelimeyi bulamadım. Yani gaddarca bir enerji var. Birçok arkadaşım burada şunu söyleyebilir ki bazı arkadaşlar yorumları da yazıyor.
Yani bu kanal normal bir tarot kanalı değil arkadaşlar. Siz öyle görüyor olabilirsiniz. Ben böyle görmüyorum. Amacım bu değil yani burada. O yüzden ki birçok arkadaşımın da öyle olmadığını da biliyorum. Ne amaç için açılımlar yaptığımı biliyor arkadaşlarım, öyle söyleyeyim. Şimdi burada yargılamamanızla ilgili çok kez söylüyorum. Başta kendimiz olmak üzere kimseyi yargılamayalım olarak çok kez aktarıyorum bunu. Şimdi burada karşısındaki kişi ne yaparsa yapsın, hak etti onu gibi bir bakış açısı geliştiriyor, düşünüyor olabilirsiniz. Bakış açınız olabilir ama böyle düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu düşünce yapısı kendi hayatınıza da aynı tarz negatif olayları çekmek anlamına gelir. Evet, herkes yanlışlar yapabilir kendine göre ya da size göre ama herkes kendi hayat planında bir yolculuktadır ve bugün bir karma yaratıyorsa eğer yarın bu karmayla yüzleşecektir zaten. Burada sizin bir şey söyleyip söylememeniz bir şey ifade etmiyor. İlahi düzen zaten işliyor. Ama burada da aklınızdaki kişi üzerinden baktığımızda söylemek istediğim şu. Burada daha farklı şekilde bitirebilecekken karşısındaki kişiyi yerle bir etme enerjisi var diyebilirim. İkiyüzlülük var burada. Arkadan işler çevirmek var. O yüzden bu enerji öyle ya da böyle aklınızdaki kişiye de dönebilecek bir negatif durum diyebiliriz. Toparlarsam eğer, amacı ne üçüncü kişiye karşı dediğimizde çok iyiymiş gibi araları gösteriyor olabilir ama burada artık ciddi şekilde maskeledi, arkadan işler çevrildi ve sadece kendini düşündüğü bir enerjide yeni bir başlangıç evet istiyor ama örneğin üçüncü kişiye seninle yeniden bir başlayalım, yeniden bir başlangıç yapalım gibi yansıtıyor olabilir ama buradaki asıl başlangıç üçüncü kişinin nereden çıktığı, kendi istekleri doğrultusunda olan bir amaç diyebiliriz. Şimdi siz aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Maske. Deste, sevgi boyutuna geçiş, kutlama. Bir kart alalım buraya. Onun maskesi bize nasıl yansıyor? Buna bakalım. Şimdi öncelikle şöyle söyleyebiliriz. Bu kişinin genel olarak duygularını ve düşüncelerini çok net değerlendirip kontrolünün kendinde olduğunu bilmelisiniz. Bu şu demek değil yani çok planlı, programlı gidiyor gibi değil. Artık bir şeylerin farkına varmış ve bazı şeyleri ders olarak almış biri var. Nerede ne yapması gerekiyorsa ona göre davranan, dengeli davranmaya çalışan bir enerjisi var baktığımızda. Sevgi boyutuna geçiş ve kutlama kartıyla beraber evet artık yavaş yavaş sizinle olan ilişkisinde de özellikle daha böyle güzel enerjilere geçmek istiyor. Oradaki sorunları ortadan kaldırmak istiyor. Ve daha dengeli bir ilişki içerisinde sizinle olmak istiyor olabilir. Ancak burada şöyle bir şey var. Ciddi bir boşluk durumu var farkında olmadığınız ve maske kartıyla. Şimdi bu şu demek olabilir. Bu kişinin kendi içinde ciddi bir boşluk hissi olabilir. Kendine ait hissedememek, varlığını kabul edememek gibi bir durum olabilir. Ya da çok büyük aşklarla başlanan her ilişkinin sonunda kendini yine bir boşluğun içerisindeymiş gibi hissediyor olabilir aklınızdaki kişi. Bize bunu anlatıyor olabilir. Bunun dışında maske kartı ikiyüzlülükten bahseder bize ki biraz önce de gelmişti. Burada şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi genel manada böyle biraz da dedim ya duygularını ve zihninden geçenleri, düşüncelerini çok güzel dengeleyebilen bir enerjide. Örneğin bunu yapamayan biri duyguları çok arttığında, öfkelendiğinde, kızdığında da çok mutlu olduğunda bunu davranışlarıyla da bir şekilde gösterir istemese de. Böyle biri değil, daha çok böyle kontrolcü yapıda biri olabilir. Çok net, kendi kontrolünde olan bir durum içerisinde öyle söyleyelim. Şimdi buradaki durum ama maske kartıyla biraz böyle bu durumu kendi çıkarlarına göre güzel kullanabilen bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra şunu söyleyeceğim. En çok da bunun için çektim kartı. Size maske nasıl yansıyor? Yani asıl sizde ikiyüzlülük yaptığı durum ne dediğimde tılsım sekizlisi. Şimdi tılsım sekizlisi bir olayda ustalaşmaktır, emek vermektir, çabalamaya başlamaktan bahseder. Ciddi bir çabalama sürecidir. Şimdi burada özellikle size üçüncü kişiyle ilgili çok çabalıyorum, İşte bitirmek için çok net adımlar atıyorum, şunu dedim, bunu dedim gibi bir yaklaşımda bulunuyorsa açıkçası burada böyle bir durum olmadığını size söyleyebilirim. Yani neden? Biraz önce gelen kartlar
kartlardaki enerjiyle beraber zaten aklınızdaki kişi sadece kendi çıkarlarını düşündüğü için yani burada ya işte A kişisi, yani diyelim ki adınız A. İşte A üzülmesin, ben üçüncü kişiyi hemen evden çıkarayım, şöyle olsun böyle olsundan ziyade daha çok böyle ya tamam üzülüyor ama zaten sonunda ben onunla olacağım. Ben şimdi burada alabileceğim işte paraysa para, kariyerse kariyer, işte neyse burada beklediği kendi çıkarı. Örneğin çok uzun yıllardır beraberdir ve daha sakin bir ayrılık istiyordur mesela. İşte örnek veriyorum. Ya da çevresindeki insanların bu ayrılık sebebinin üçüncü kişiler olmasını istemiyordur ya da üçüncü kişinin duyulmasını istemiyordur gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Yani burada ben çabalıyorum, çok emek harcıyorum dediği bir durum varsa size karşı, açıkçası böyle bir durum yok. Buradaki çaba daha çok kendi çıkarları üzerine diyebiliriz. Devam edelim. Sizinle ilgili hangi adım atacak? Kılıç Prensi, Zindan, Ev, Kule, Hızsızlaşmak. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi öncelikle Kılıç Prensi biraz küçük adımlar atacağını söyleyebiliriz. Çok böyle büyük bir adım ilk etapta beklememelisiniz. Şimdi burada Kılıç Prensi biraz böyle partnerden kaynaklanan sorunlardan bahseder. Şimdi öncelikle burada iki durum olarak aktaracağım. Birinci durum, karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle evliyse eğer, burada evlilik bağı varsa eğer, şimdi bu rayla ilgili bir başlangıç, yani nasıl söyleyeyim daha doğrusu, işte bu evliliği bitirmekle ilgili bazı adımlar atacak olabilir. Kule kartı diğer klasik taraftan farklıdır. Burada biraz daha böyle bürokrasiden bahseder, konuşamadım. Güvenilir alandan bahseder bize. Şimdi bu durumla ilgili, bu adımı atmakla ilgili evet bir düşünce içerisinde olabilir. Bazıları bu adımı atabilir. Bazıları da daha güvenli adımlar atabilmek adına birazcık daha süreyi uzatabilir diyebiliriz. Zihniyle kalbi arasında kaldığı bir sürecin içerisinde olacak. Birazcık böyle ne yapacağını bilemediği bir sürecin içerisine girecek aslında. Burada sizin belki biraz daha işleri hızlandırmak isteğinizden kaynaklı olabilir. Ya da sizin ne yapacağı bir konuşmadan sonra burada ne yapacağını çok şaşırdığı bir sürecin içerisine girecek olabilir aklınızdaki kişi. Ama genel manada şöyle söyleyebilirim. Sizinle ilgili atılacak olan adım ne dediğimizde. Şimdi bir görüşme sağlayacak olabilirsiniz. Bir konuşma yapacak olabilir. Bu süreç içerisinde çıkan bir sorun varsa bu sorunu halletmek istediği bir sürecin içerisinde olabilir. Yani konuşmayla bunu halletmek istediği bir süreçte olabilir aklınızdaki kişi. Yani birazcık zaman kazanma isteği olacak diyebilirim burada. Farklı bir durum olarak size güven vermek istediği bir sürecin içerisine girecek olabilir. Yani burada ya bak tamam ben biliyorum işte şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor ama şu an bunu yapamıyorum dediği. Ama bak işte seninle ben seni seviyorum, seninle olmak istiyorum gibi size güven vereceği küçük küçük adımlar atabilir. Ama dediğim gibi tekrar burada çok büyük bir adım beklemeyin. Prensen zaten küçük adımlardan bahseder. Aynı zamanda Kılıç Prensi birazcık daha böyle mantık çalıştıran bir prenstir. Kılıçlar biraz böyle şeydir. Ama ani de fikir değişiklikleri de olabilir. Hava grubu çünkü. Değişime çok çabuk ayak uydurabilir ve fikirleri de değişebilir. Ama daha çok böyle duyguları çok katmadan daha çok mantık üzerinden harekete geçen bir enerji içerisinde olacak. Karşınızdaki kişi birazcık belki kötü bir tabir olacak ama profesyonel. Yani karşısındaki kişinin duyguları ve kendi duygularını çok güzel yönetebilen enerjilerde biri olabilir. Böyle görünmüyor olabilir ama bu şekilde diyebiliriz. Sistem sizin neyi bilmenizi istiyor? Şimdi yani burada şöyle söyleyebilirim. Bir kart alalım. Daha da net olsun. Kupa şövalyesi. Bazı şeylerden dolayı ciddi pişmanlık yaşıyor diyebilirim size karşı. Aslında bazı fırsatlar sistem tarafından da aklınızdaki kişiye iletilmiş olabilir ama bunları değerlendirememiş olabilir. Birazcık böyle vicdan yaptığı bir sürecin içerisinde olabilir. Psikolojik olarak da kendini iyi hissetmediği bir durumun içerisinde olabilir genel manada.
E, Bu kişi aslında çok böyle net, hızlı harekete geçmek istiyor olabilir. Doğru kişinin siz olduğunu düşünüyor olabilir. Tılsım üçlüsü bize bunu da söyler. Arayışın son bulmasından bahseder. Kupa şövalyesiyle beraber burada aşkla, sevgiyle bir adım atma ve güzel enerjiler içerisinde olmaktan bahsediyor. Ancak burada güvenle ilgili, güvenilir alanla ilgili bir sorunu olabilir, düşüncesi olabilir aklınızdaki kişinin. O yüzden bu adımları, yani size karşı alınan adımları çok hızlı bir şekilde yapamıyor. Burada maddesel bir durum olabilir, ortaklıkları olabilir. İşte biraz önce dediğim gibi statüsel bazı şeyler olabilir, çevresel durumlar olabilir. Bu alanı korumak isteyen bir enerjide. O yüzden aslında biraz daha böyle zaman kazanmak istediği bir durumun içerisinde. Bu durumdan çok memnun değilmiş gibi görünüyor ama şeyi de bırakamıyor açıkçası. O güvenli alanını da bırakmıyor ya da bırakmak istemiyor. Öyle diyelim. Şimdi sistemimizde mesajın ne dediğimde şaman kartları tanıklık kartını verdi bize. Bakalım mesajı ne? Sanırım geçen açılımda da bu kart gelmişti. Ama ters gelmişti sanki. Şimdi davet mesajını veriyor bize ve diyor ki başından beri yanınızda olan tanık şimdi müttefikiniz olmaya hazır. Her şeyi kendinizin yaptığınızı düşünüyordunuz ama bugün yoldan çekildiğinizde bazı şeylerin kendiliğinden olduğunu keşfediyorsunuz. Tanıklık fıtratı sizden önce ortaya çıkmıştı. Dinginliğinizi keşfedip gerçek niyetinizin ortaya çıkmasına izin vererek gerçekliği değiştirin dedi. Evet, burada biraz böyle sistemin getirdiklerine güvenmekte fayda var. Özbilgisi de zaten der ki hiçbir eylemde bulunmadan sadece gözlemlemektir. Tanık. İçsel dinginliğinizi geliştirerek, olaylara daha yukarıdan bakarak değerlendirerek daha doğru kararlar verebilirsinizler. Başkalarının sorunları karşısında içsel dinginliğimizi koruyabilirsek, onları daha iyi duyup doğru tavsiyeler verebiliriz. Bazen o kadar dingin oluruz ki diğerleri için bir ayna oluruz. Böylece onlar bizim varlığımız aracılığıyla kendi cevaplarını alırlar dedi. Daha büyük resme bakmaya odaklanmanız gerekiyor ve aslında her üçlü açılımda söylediğim gibi neden bir üçlü durumun içerisinde olduğunuza bakmanız, bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Üçlü durumların içerisinde olmak daha çok gerçek bir ilişkiye hazır olmamak inancından olabilir. Kendinizi birinci sırada görmemek olabilir. Güzel şeylere, iyi şeylere layık görmemek olabilir. Bunun gibi birçok altta durumlar olabilir. Buraya bakmakta fayda var. Neden böyle bir ilişkinin içerisindeyim demekte fayda var. Ya da karşınızdaki kişinin yaşadığı şeylerle ilgili. Mesela ne dedik? Güvenli alanda durmak istiyor. Parasal ya da başka bir durum için adım atmıyor. Siz kendi hayatınızda ne istiyorsunuz ama istediğinize gitmekten ziyade daha güvenli olanda kalmayı tercih ediyorsunuz. Ya da işte diğer seçeneğin ya da diğer durumun daha güzel olduğunu, daha mutluluk getirici olduğunu biliyorsunuz ama kaybetmek istemediğiniz küçük şeylerden dolayı oraya gitmiyor musunuz? Küçük şeyler neler vesaire vesaire, bunlara bakmanızda fayda olabilir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlarım, çok mutlu olurum abone olursanız eğer. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.